Birikim listesi nedir? Scrum'daki en temel eser, ürün birikim listesidir. Ürün birikim listesi, ürünü ortaya çıkarmak için hazırlanır. Ürün ise, kullanıldığında fayda sağlayan her şey olabilir. Bilgisayar, araba, telefonunuzdaki bir uygulama veya bir bilgisayar oyunu düşünebilirsiniz. Ürünü kullanan kişiler, üründen fayda elde ettikçe bir değer üretilmiş olur. Elde edilecek fayda arttıkça, ürünün değeri, yani kıymeti de artar. Basit bir örnek vermek gerekirse, yeni bir akıllı telefon satın aldığınızda, pek çok işinizi bilgisayarınızı açmadan yapar hale gelebilecekseniz, alacağınız telefon, size zaman ve mekan özgürlüğü getirecektir. Bu özgürlüğe ulaşmak için, telefona biçilen değeri ödemeye hazırsınız, çünkü bu sayede siz de, yaşam kalitenize değer katmış olacaksınız. Gelelim, birikim ifadesine. Ürün birikim listesi, hedeflenen ürünün ortaya çıkabilmesi için tamamlanmayı bekleyen ihtiyaçlardır. Bu nedenle, ürün birikim listesi, ürünle ilgili yapılmamış başlıkları içerir. Bunu, yapılacaklar listesi olarak da görebiliriz. Örneğin tatile gitmek istiyorsunuz. Tatilinizin keyifli geçmesi için yapılacaklar listesi oluşturmaya başlarsanız şu maddeler aklınıza kolayca gelecektir. Nereye gitmek istediğinize karar vermek. Uçuş rezervasyonu yapmak. İş yerinizden yıllık izin talep etmek. Tatil için alışveriş yapmak. Pasaport vize işlemleri yapmak. Otel rezervasyonu yapmak. Bu maddelerin hiçbirisi henüz yapılmadı. Yapılmayı bekleyen işlerin birikimi olarak listeledik. Bu arada, listedeki öğeleri aklımıza geliş sırasına göre yazdık. Bizim, bu maddeleri yapılış sırasına göre dizmemiz gerekecektir. Yapmanız gereken ilk şey ne olurdu? Örneğin, yıllık izninizi almadan, uçak bileti alamazsınız, çünkü istediğiniz tarihte izin alıp, alamayacağınızı henüz bilmiyorsunuz ve bu belirsizlikten dolayı, uçak bilet parasını riske atmak istemezsiniz. Benzer şekilde, ne zaman ve nereye gideceğinizi bilmeden, otel rezervasyonu yapamazsınız. Gideceğiniz yeri kesinliğe kavuşturduğunuzda ve yıllık izinle ilgili belirsizlik de ortadan kalkınca, otel rezervasyonu yaptırmak risklerinizin azalmasını sağlayacaktır. Özetle, birikim listesinin içindeki maddeleri, sizi hedefinize ulaştıracak şekilde sıralamanız gerekecektir. Bazen, yapılması gereken maddeleri yazmış olsanız bile, halen bu maddelerin iç detayları belirsizlik içerebilmektedir. Örneğin, nereye gideceğinize karar verme konusunu eşinizle konuşuyorsunuz. Eşiniz, tatilde farklı kültürleri tanımak istediğini, müzelerin, tarihi eserlerin yoğun olduğu bir yere gitmek istediğini söylese, buna karşılık siz de, sene boyunca çok yorulduğunuzu ve ağırlıklı olarak denize girmek ve hareketli olmayan bir tatil istediğinizi belirtseniz, bu birikim maddesi üzerine beklentiler konuşulmaya başlanmış olur. Amaç, müzakere yoluyla birikim listesindeki maddelerin içeriğini tanımlamak ve belirsizlikleri azaltmaktır. Anlaşmaya çok kısa sürede varmak mümkün olmayabilir. Önemli olan, paydaşların isteklerini açık ve net olarak birbirlerine anlatabilmeleridir. Buna, şeffaflık diyoruz. Bir birikim maddesini, daha fazla detaylandırmak gerektiğinde, örneğin, gidilecek yerdeki tarihi mekanları belirleme, araç kiralama, bir rehber ile anlaşma, gezilecek yerlerin rotasını çıkarma gibi ayrıntıları açmak mümkündür. Buna, iyileştirme diyoruz. Üzerinde anlaşılan bir birikim maddesinin beklenene uygun olarak yapılıp, yapılmadığı proje boyunca kontrol edilmelidir. Buna da, tetkik veya denetim diyoruz. Denetimler esnasında, bir takım eksiklikler ortaya çıkabilir veya baştan düşünülemeyen durum ve şartlarla karşılaşabiliriz. Örneğin, yurt dışı geziniz için tüm ayarlamaları yaptınız fakat gideceğiniz ülkeden vize alamadığınızı düşünün. Planlarınızı hızlıca değiştirip, yurt içi organizasyona dönüş yapmanız gerekebilir. Buna, adaptasyon diyoruz.